Ben uçsuz bucaksız bozkırların efendisi Cengiz Han'ım. Ben Avrupa'yı dize getiren strateji dehası Napolyon Bonaparte. İmparatorluğumu bir arada tutacak Çingez yasasını yaz. Çok ülkenin hukuk sisteminin temelini oluşturan Napolyon kanunlarını hazırla. Orduların şan ve zaferle yürüyecek. Tarih bizi unutmayacak. Nihayet karşılaştık. Evet, bugünü sabırsızlıkla bekliyordum. Bugün Cengiz Han ve Napolyon Bonaparte'yi karşılaştırıyoruz. Bakalım hangisi daha iyi? Ordusuyla da Asya'yı fethetti. Ama Napolyon taktik dehasıydı. Yenilgiden daha Avrupa'yı salladı. Sence hangisi daha iyi? Cengiz Han dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu bir yay ve bir atla kurdu. Napolyon ise modern Avrupa'yı top mermileri ve kanunlarla yeniden inşa etti. Peki, bu iki deha karşı karşıya gelseydi kim ayakta kalırdı? Evet, bugünü sabırsızlıkla bekliyordum. Evet, şimdi önümüzdeki bu tabloda Cengiz Han ve Napolyon'u karşılaştıracağız. Sizin de katkılarınızı istiyoruz. Şimdi bu tabloyu 4 ana bölüm ayırdık. Köken, temel silah, yönetim şekli ve kalıcı miras. Tablomuzu kökenler bölümüyle başlatacağız. Puanlama 10 üzerinden yapılacak. Bu arada Biz değerlendirmelerimizi yaparken siz de yorumlarda bizi değerlendirebilirsiniz. evet Cengiz Han yani Temujin Bozkır'da dışlanmıştı. Ailesi katledilmiş ve köleleştirilmiş bir çocukluk yaşamıştı. Anlatman çok zor olmalı. Bu durumdan tüm kabileleri birleştiren okyanusların efendisine dönüşmüştü. Köle çocuktan imparatorluğa giden bu yola ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Tabii sen de benim puanımı Yorumlarda eleştirebilirsin. Şimdi Napolyon'un kökenine bakalım. Korsika'da orta halli bir ailede doğdu. Bir topçu subayıydı ve Fransız ihtilalinin yarattığı kaosu fırsata çevirdi. Orta halli aileden Fransa İmparatorluğu'na giden yola ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Yorumlarda senin de puanlama yapmanı bekliyorum. Uçsuz bucaksız bozkırların efendisi Cengiz Han'ım. Avrupa'yı dize getiren strateji dehası Napolyon Bonaparte. Nihayet karşılaştık. Evet, bugünü sabırsızlıkla ikisi de bekliyorum. liyakate inandı. Cengiz Han en iyi okçuyu general yaptı. En iyi okçuyu general yaptı. Teşekkürler hanım. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Napolyon sıradan erlere her askerin çantasında bir mareşal asası vardır dedi. Bu ek bilgiden sonra tablomuzda Cengiz Han'ın önde olduğunu görüyoruz. Öndeyim. Evet, şimdilik. Göreceğiz. Napolyon'un ona yetişmesi için önümüzde 3 bölümümüz daha var. Savaş meydanı bölümüne Moğol doktriniyle başlıyoruz. Evet, Moğol stratejilerini inceleyeceğiz. Harika bir konu. Hız ve dehşet, sahte geri çekilme ve Turan taktiği ön plandaydı. Evet, Küşmür Bu taktiklerle zafer kazanıldı. Psikolojik harp yaparak teslim olmayan şehirleri tamamen yıkıyorlardı. Lojistikte ise her askerin yanında 4-5 yedek at bulunurdu. Ordunun hareket kabiliyetini artırıyordu. Bu da Moğolların durmadan ilerlemesini kolaylaştırıyordu. evet bu gerçekten önemli bir etkendi. Evet, bütün bu saydıklarım 9 puan vermem için yeterli. Peki sen hangi puanı düşünüyordun? Mutlaka yorumlarda bildir. Evet, şimdi temel silah bölümünde Fransız doktrinini inceleyelim. Fransız ordusu parçalara bölünüp farklı yollardan gidip bir anda birleşiyordu. Yani ordu kolu sistemini çok iyi uyguluyorlardı. Napolyon matematiği kullanarak top mermilerini birer cerrah neşteri gibi kullanıyordu. Evet, bütün bu özelliklere benim puanım 9 olacak. Ya sence kaç puan olmalı? Evet, temel silah bölümünde beraberlik var. Bakalım sonraki bölüm kim kazanacak? Uçsuz bucaksız bozkırların efendisi Cengiz Han'ım. Avrupa'yı dize getiren strateji dehası Napolyon Bonaparte. Nihayet karşılaştık. Evet, bugünü sabırsızlıkla Evet, bekliyorum. 3. bölüme başlıyoruz. Yönetim şekli ve yasaları değerlendireceğiz. Sizin de katkılarınız bizim için çok değerli olacak.
Cengiz Han İpek yolunda güvenliği sağlıyordu. Evet, böylece ticaret gelişti ve kültürler buluştu. Doğru. Harika bir lider. Altın bir tepsiyle bir uçtan diğer uca zarar görmeden giden bakire kız efsanesi o dönem çok meşhurdu. Evet, bu hikaye gerçekten çok popülerdi ve insanların hayal gücünü etkiliyordu. Cengiz Han inanç özgürlüğünün ilk savunucularından biriydi. Onun döneminde insanlar inançlarını korkmadan yaşıyorlardı. Bu tarihte önemli bir adımdı. Ve barışçıl bir toplumun temeliydi. Bu yönetim şekliyle Cengiz Han bence 10 puanı hak ediyor. Sence 10 puan çok mu? Bence biraz yüksek, ne dersin? Yorumlarda belirt. Napolyon kanunları feodalizmin sonunu getirdi ve mülkiyet hakkını tanıdı. Bugün bile Avrupa hukukunun kalbidir. Napolyon mutlak eşitlik ilkesini getirerek sınıf farklarını tamamen sildi. Hukukun gözünde artık sınıf yoktu. Sadece hakları ve sorumlulukları olan vatandaş vardı. Bu akılcı adım, Avrupa'da yüzyıllardır süregelen feodal hiyerarşinin hukuken ve fiilen yok edilmesi anlamına geliyordu. Napolyon'un insanlığa yaptığı bu katkı bence 10 puanı hak ediyor. Ya sence puanım nasıl olmalıydı? Yorumlarda mutlaka bildir. Evet, durumumuzda yine bir eşitlik var. Sizce puanlamamız doğru mu? Evet, kesinlikle. Hadi bir sonraki bölüme geçelim. Harika, o zaman devam edelim. Evet, hadi başlayalım. Uçsuz bucaksız bozkırların efendisi Cengiz Han'ım. Avrupa'yı dize getiren strateji dehası Napolyon Bonaparte. Nihayet karşılaştık. Evet, bugünü sabırsızlıkla bekliyorum. Kalıcı miras bölümünde zorlu karşılaşmamız devam ediyor. Evet, bu zorlu yolculukta birlikteyiz ve devam ediyoruz. Cengiz Han, engin bir genetik miras ve Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan İpek yolunu geride bıraktı. Evet, İpek yolu ticareti ve kültürel alışverişi kesinlikle hissediliyor. Napolyon ise milliyetçilik dalgasını ve modern hukuk sistemini geride bıraktı. Bir dünyayı genetik ve ticari olarak birleştirdi. Diğer ise ideolojik olarak dönüştürdü. Bir yanda Bozkır'ın sarsılmaz iradesi, diğer yanda Avrupa'nın çelikten stratejisi. Ben Cengiz Han'ın bıraktığı mirasa 9 puan veriyorum. Ben Napolyon'un bıraktığı mirasa 10 puan veriyorum. Puanlamamız az ya da çoksa mutlaka yorumlarda belirtin. Evet, genel sıralamada Cengiz Han 38 puanla birinci, Napolyon ise 37 puanla ikinci sırada. Harika, Cengiz Han az farklı önde, bu çok heyecan verici. Kesinlikle. 38'e 37 kazandım. Evet, bakalım seyirciler ne söyleyecek? Kazanmak her şeydir. Eğer bugün bir imparatorluk kursaydınız, temelini hangi liderin öğretileriyle atardınız? Miras mı yoksa değişim mi? Karşılaştırmak istediğiniz kişiler varsa yorumlarda bize bildirin. İsteğinizi kesinlikle yerine getireceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tarihsel Gizem kanalının bir sonraki videolarında tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Teşekkürler, hoşça kalın.